Tarih ve Gezi Sevdaları kanalıma hoş geldiniz. Evet değerli dostlar, Ayasofya'nın içerisindeyiz. Ayasofya, 916 yıl kilise, 482 yıl cami ve 84 yıldır da 1935'ten beri müze halinde olan bu muhteşem mabet. Ayasofya kutsal hikmet anlamına geliyor. Pek çok yerde Ayasofyalar var. İznik Ayasofya, Trabzon Ayasofya, Makedonya, Ohri Ayasofya gibi. Ayasofya'nın kelime anlamı kutsal hikmet anlamına geliyor. Bu aslında 3. mabet. İlk mabet ahşaptan yapılmış. 360 yılında yıkılmış. Yerine 415 yılında 2. Theodosius zamanında yeni bir kilise yapılmış, büyük kilise olarak. O da 532 yılındaki Nikah ayaklanmasında yıkılmış. Ve bu Ayasofya, 3. Ayasofya, 3. ibadet yeri ise 532-537 yılları arasında Justinianus tarafından, Doğu Roma İmparatoru tarafından yaptırılmış olan bu muhteşem mabettir. Ve bu arada Justinianus bu mabedi Isidoros ve Antimonos ismindeki mimarlara yaptırır ve ondan sonra bu kapıdan girdiği zaman, şu kapının adı İmparatorluk Kapısı, bu kapıdan girdiğinde Ayasofya'ya şu meşhur sözü söylediği ifade edilir. Ey Süleyman, seni geçtim dediği ifade edilir. Seni geçtim dediği Süleyman kimdir? Hazreti Süleyman. Geçtim dediği mabed ise Süleyman Mabedi, Kudüs Filistin'deki Süleyman Mabedi'ni kastederek Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın yaptırdığı o mabedi geçtiğini ifade eder. Bu arada Ayasofya'nın kubbesi gerçekten muhteşem değerli dostlar. Yer zemininden yüksekliği 55,60 santim, yaklaşık 56 metre yüksekliği var. Kubbe çapı 30,5 ile 31,5 metre şeklinde değerli dostlar kubbe çapı var. Edirne Selimiye'de Mimar Sinan'ın bu kubbe çapını bir yönüyle geçtiği ifade edilir. Ama bakın yer zemininden Edirne Selimiye'nin yüksekliği 43,25'tir. 43 metre 25 santimdir. Bunun ise 55,60 santim yüksekliği var. Ve sütunlar üzerine oturtulmuş. Birinci katında 40 sütun, ikinci katında ise 64 sütun olan, 104 sütun üzerine oturtulmuş olan bir mabet. Değerli dostlar, burası kilise dönemindeyken Doğu Roma İmparatorluğu aynı zamanda kralların taç giyme törenlerinin gerçekleştiği yerdi. Size orayı göstereyim. Müezzin mahfilin hemen önünde. Değerli dostlar, müezzin mahfilin hemen önünde yer alan, çevrelenmiş olan bu alan Ompelion dediğimiz Doğu Roma İmparatorlarının taç giyme töreninin gerçekleştiği bir alandır. Ortada imparatora taç giyme töreni gerçekleşiyordu. Etrafında bakın 12 tane yuvarlak daire var. Bunlar 12 havariyi sembolize etsin diye, yani Bizans İmparatorluğu'nun, Doğu Roma İmparatorluğu'nun aynı zamanda Hazreti İsa'nın varisi olduğu ve din adamlarının da havarilerin varisi olduğu ifade ediliyor. Yanlarındaki küçük yuvarlaklar da bastonlarını koyacakları yer olduğu ifade ediliyor. Burası kutsal bir alan. Ayakla basılmayan bir alan konumundaydı kilise döneminde. Tabi camiye çevirdikten sonra bazı yapılar ilave ettik. Caminin mihrabını, müezzin mahfilini, minberini cami döneminden olarak göstermiş olayım. Değerli dostlar, Ayasofya'nın mihrabı tabi onların apsisinden biraz 5 derece biraz daha dönük vaziyette değerli dostlar. Bu mihrap son şeklini 19. yüzyılda almış. Altın varaklı yazılar da var üzerinde. Bu arada apsisin üst tarafında kucağında Hazreti İsa figürüyle Hazreti Meryem'i görüyoruz. 6 metre uzunluğu vardır Hazreti Meryem'in değerli dostlar orada. Buradan küçük gibi gördüğümüz fakat yükseklikten dolayı oldukça büyük bir resimdir. Bu arada levhalar bakın Allah, Muhammed, Kazasker Mustafa İzzet Efendi'nin kaleminden olan bu levhaların da çapı 7,5 metre uzunluğundadır. Bakın Ebu Bekir, karşı tarafta da yine Osman, Ali, Hüseyin, Hasan Hüseyin isimleri yer alıyor. Minberi de 3. Murat döneminde yapılmış olan bir minber. Mermer minberi. Bu arada imparatorların taç giyme töreninin yapıldığı bu alan dedik. Peki bayanlar bu töreni nasıl izliyorlardı? Üst kat galeriden izleyebiliyorlardı. Bakın üst katın bölmesi orasıydı. Bu arada kubbe pandantiklerinde 4 melek tasvir edilmiş. Bakın kanatlı olarak. Azrail, Cebrail, Mikail, İsrafil Aleyhisselam'ın bu şekilde sembolize edildiği ifade ediliyor. Bu arada meleklerin bakın burada yüzlerinin kapalı olduğu ifade ediliyor. Bir tek bu köşedeki Cebrail'in resminin olduğu yer yüzü açık vaziyetteydi ama iskeleden dolayı onu da göremiyoruz. Ayasofya'nın içerisindeki bu bölme Sultan 1. Mahmud döneminde 1730-1754 yılları arası padişahtır. Yaptırmış olan bir kütüphane konumunda. İçerisinde rahleler ve kitaplar örnek olarak konulmuş.
mozaiklerde balık motifleri bolca kullanılmış. Bakın onlar birer balık motifleri. Balık Hristiyanlıkta kutsal kabul ediliyor. Hz. İsa'nın son yemeğinde de balık yediği ifade ediliyor. Değerli dostlar, Ayasofya'da çok ilginç bir el işaretini size göstereceğim. Hemen minberin sağ tarafında kalan şu sütunun karşısında, bakın burada bir el izi var. Sütun başlığının sağ tarafında. Kime ait olduğu bilinmeyen, yok Justinianus'a ait olduğu mu, başka kime ait olduğu bilinmeyen bir Ayasofya'da girişte soldaki köşedeki direğin önünde insanlar kuyruk oluyor. Bu direğe dilek taşı ya da terleyen sütun deniliyor değerli dostlar. Ve orada insanlar elini koyaraktan 360 derece çevirmeye çalışıyorlar. Bununla dileklerinin yerine geleceklerine inanıyorlar. Bunun iki türlü efsanesi var. Birinin Justinianus'un işte burada bu direğe başını yasladığı, hasta olduğu, sonrasında burada bir melek gördüğü ve iyileştiği. Bu arada bu direkten çıkan meleğin bir an önce Ayasofya'yı bitir diye kendisine emrettiği şeklinde bir rivayet var. Ve dileği yerine geldiği ifade ediliyor. İşte bu dilekteki durumdan dolayı. Bir de Hızır Aleyhisselam'la ilgili rivayet. Hızır Aleyhisselam işte parmağını buraya koymuş, kıblesini bu Ayasofya'nın belirlemek için buradan Ayasofya'nın kıblesini çevirmiş şeklinde. Ve insanlar bu şekilde ellerini koyarak çevirmeye çalışıyorlar değerli dostlar.